Şu an elinizdeki takvime bakın. Duvarınızda asılı olan ya da telefonunuzun köşesinde duran o sayıya 2026. Peki ya size bu sayının devasa bir yalan olduğunu söylesem? Ya şu an aslında 1729 yılındaysak ve insanlık tarihinin tam 297 yılı hiç yaşanmadıysa? Kulağa bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi geliyor değil mi? Ama bu iddia, Bodrum katında yaşayan bir komplo teorisyenine değil, Alman bir tarihçi ve sistem analisti olan Heribert Illig'e ait. Illig, 1990'larda ortaya attığı hayalet zaman hipoteziyle akademik dünyayı ve tarih algımızı kökten sarstı. İddiası netti. Erken Orta Çağ dediğimiz dönem, yani MS 614 ile 911 yılları arası, masa başında uydurulmuş dev bir kurguydu. Peki neden? Kim? Neden tarihin koca 3 asrını çalmak istesin? Ve daha önemlisi, eğer bu yıllar yaşanmadıysa, o dönemde doğan imparatorlar, yazılan destanlar ve inşa edilen kaleler aslında neredeydi? İllik ve destekçileri, özellikle Avrupa tarihine baktıklarında bir gariplik sezdiler. Roma İmparatorluğu'nun o görkemli mimarisinden sonra, Avrupa bir anda derin bir uykuya dalmış gibi görünüyordu. MS 600'lü yıllarda kullanılan seramikler, mimari teknikler ve tarım aletleri, MS 900'lü yıllarda kullanılanlarla neredeyse tıpatıp aynıydı. İnsanlık 300 yıl boyunca tek bir çivi bile çakmamış, tek bir yeni teknik geliştirmemiş olabilir miydi? İllige göre cevap hayırdı. Aradaki o 300 yıl hiç yaşanmamıştı. Sadece takvimde bir atlama yapılmıştı. Bu atlamanın mimarları ise tarihin en güçlü 3 ismiydi. Kutsal Roma İmparatoru 3. Otto, Bizans İmparatoru 7. Konstantin ve dönemin bilgini, daha sonra Papa olan 2. Silvester. Bu 3 ismin ortak bir hayali vardı. Milenyum. Milattan sonra 1000 yılında hüküm sürmek, o dönem için Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunuzu kanıtlamanın en mutlak yoluydu. Ancak takvim henüz 700'lü yıllardaydı. Beklemek istemediler. Tarihi belgeleri yeniden yazdılar, olmayan savaşlar kurguladılar ve takvimi ileri sardılar. Böylece 3. Otto, tam da hayal ettiği gibi görkemli milenyum yılında imparatorluk tahtına oturmuş oldu. Ancak bir sorun vardı. Eğer 300 yılı sildiyseniz, o boşluğu dolduracak hikayelere ihtiyacınız vardı. İşte burada karşımıza tarihin en büyük hayalet kahramanı çıkıyor, Şarman. Avrupa'nın babası olarak bilinen, adına destanlar yazılan bu devasa imparatorun aslında hiç var olmadığını düşünün. Illig'e göre Şarman, bu 3 liderin ideal hükümdar, profilini yaratmak için uydurduğu edebi bir karakterden fazlası değildi. Tarihteki tüm o başarıları, aslında yaşanmamış bir zaman dilimine yerleştirilmiş sahte anılardı. Peki, bir tarihçi nasıl olur da koskoca 300 yılın yaşanmadığını iddia edebilir? Herbert Illig'in bu cesur çıkışının arkasında sadece hayal gücü yoktu. O, Avrupa'nın toprağına ve taşlarına bakıyordu. Arkeoloji yalan söylemez, değil mi? Normal şartlarda her yüzyıl geride kendine has bir iz bırakır. Çömlekler, madeni paralar, mezarlar, bina temelleri. Ancak Avrupa'da milattan sonra 614 ile 911 yılları arasına baktığımızda karşımıza garip bir boşluk çıkıyor. İllik ve taraftarları şunu savunuyor. Avrupa'nın dört bir yanında yapılan kazılarda 6. yüzyıla ait Roma buluntuları ile 10. yüzyıla ait erken Gotik buluntular arasında sanki bir kopukluk var. Toprak katmanları arasında o 300 yıla ait olması gereken devasa şehirleşme izleri beklenen yoğunlukta değil. Örneğin, Frankfurt am Main'daki kazılarda 7. ve 8. yüzyıla ait tabakaların şaşırtıcı derecede ince olduğu, hatta bazı yerlerde hiç olmadığı iddia ediliyor. Sanki tarih, 600'lü yıllarda durmuş ve 900'lü yıllarda aniden, kaldığı yerden devam etmiş gibi. Şimdi gelin, mimari bir bilmeceye bakalım. Aachen Katedrali. Şarman tarafından yaptırıldığı söylenen bu muazzam yapı, 8. yüzyılın sonunda inşa edilmiş olmalıydı. Ancak buradaki sorun şu, Aachen Katedrali'nin mimari tarzı, kendisinden 200 yıl önce inşa edilen Ravenna'daki San Vitale Bazilikası'na o kadar çok benziyor ki. Ve işin daha garibi, Aachen'den sonra bu tarzda bir yapı görmek için 10. ya da 11. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor. Eğer tarih doğruysa, mimari bilgi 200 yıl boyunca donmuş, Aachen'da bir kez parlamış ve sonra tekrar 200 yıl boyunca ortadan kaybolmuş demektir.
İllig'e göre bu mantıksızdır. Ona göre Aachen Katedrali aslında çok daha geç bir tarihte yapıldı ve takvim hilesiyle Şarman'ın dönemine, yani o hayalet zamana monte edildi. İşte videonun en can alıcı noktalarından biri Şarman. Avrupa'nın babası, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurucusu. Nasıl olur da böyle bir figürün uydurma olduğu söylenebilir? İllik, Şarman figürünü Kral Arthur'a benzetiyor. Ona göre 3. Otto ve Papa II. Silvester, kendi güçlerini meşrulaştırmak için geçmişten gelen kusursuz bir lider imajına ihtiyaç duydular. Şarman'ın hayatına dair yazılanlar, o dönemde kilisenin elinde bulunan belge üretme gücüyle kurgulanmış olabilir miydi? Orta Çağ'da belgelerin sahtesini yapmak, bugünkü Photoshop kullanmaktan daha yaygındı. Kilise ve krallar, toprak iddialarını ya da soylarını kanıtlamak için sık sık yüzyıllar öncesinden kalmış gibi görünen sahte belgeler hazırlatırdı. İllig'e göre Şarman'ın tüm o fetihleri, yasaları ve saray hayatı, bu 300 yıllık boşluğu doldurmak için tasarlanmış muazzam bir halkla ilişkiler çalışmasıydı. Eğer Şarman'ı tarihten çıkarırsanız, o 300 yıllık boşlukta Avrupa'da neredeyse hiçbir şey yaşanmamış olur. Sadece sessiz, ıssız ve durağan bir kıta. Tabii ki Avrupa kendi içinde bir oyun çevirmiş olabilir. Peki ya dünyanın geri kalanı? Bizans İmparatorluğu ve yükselişte olan İslam medeniyeti o sırada ne yapıyordu? Onların kayıtları da mı uydurmaydı? İllik burada daha da ileri gidiyor. Ve Bizans kayıtlarının da 3. Otto ile işbirliği yapan Bizans imparatorları tarafından manipüle edildiğini savunuyor. Ancak en büyük çatlak burada başlıyor. Çünkü İslam dünyasının kayıtları, Emevi ve Abbasi halifeliklerinin o dönemdeki altın çağı, Avrupa'daki bu sessizlikle pek uyuşmuyor. Yoksa tüm dünya el birliğiyle 300 yılı mı uydurdu? Yoksa Avrupa kendi hayal dünyasında yaşarken, gerçek tarih başka bir yerde mi akıyordu? Arkeolojik boşluklar ve hayalet hükümdarlar kulağa ilginç geliyor olabilir. Ancak Heribert İllig'in cephanesindeki en büyük mermi bunlar değil. Onun en güçlü argümanı, hepimizin her gün kullandığı bir araç. Takvim. Gelin, biraz matematik yapalım. Milattan önce 45 yılında Jules Caesar, kendi adını taşıyan Julien takvimini yürürlüğe koydu. Ancak bu takvim mükemmel değildi. Her yıl yaklaşık 11 dakika ve 14 saniye hata payı vardı. Bu küçük fark, yüzyıllar geçtikçe birikerek devasa bir zaman kaymasına neden oluyordu. 1582 yılına gelindiğinde, mevsimlerin ve dini bayramların takvimle artık uyuşmadığı fark edildi. Papa 13. Gregorius, bu hatayı düzeltmek için meşhur Gregorian takvimini ilan etti. Düzeltme o kadar radikaldi ki, 4 Ekim 1582 tarihinden bir sonraki gün doğrudan 15 Ekim 1582 olarak kabul edildi. Yani insanlık bir gecede tam 10 gün ileri atladı. İşte İllig'in buldum dediği nokta tam burası. Matematiksel olarak Jules Caesar döneminden Papa Gregorius dönemine kadar geçen 1627 yılda, Julian takvimindeki hata payı birikerek toplamda yaklaşık 13 günlük bir sapma yaratmalıydı. Ancak Papa ve danışmanları sadece 10 günlük bir düzeltme yaptılar. Peki o kayıp 3 gün nereye gitti? Gökbilimsel olarak 3 günlük bir sapma, takvimde yaklaşık 297 yıla denk gelir. İllig'e göre Papa ve o dönemdeki gökbilimciler hata yapmamışlardı. Onlar takvimi tam olması gerektiği gibi gerçek zamana göre ayarlamışlardı. Eğer sadece 10 günlük bir kayma varsa, bu Sezar'dan 1582'ye kadar geçen sürenin aslında sanılandan 297 yıl daha kısa olduğu anlamına geliyordu. Yani o karanlık çağ dediğimiz 300 yıl hiç yaşanmamıştı, bu yüzden takvimde izi de yoktu. Bilim dünyası bu iddiaya sessiz kalmadı. Astronomlar hemen teleskoplarını geçmişe çevirdiler. Eğer 300 yıl yaşanmadıysa, o dönemde kaydedilen doğa olaylarının da sahte olması gerekirdi. Örneğin, Halley kuyruklu yıldızı. Tarihsel kayıtlara göre Halley, milattan sonra 760, 837 ve 912 yıllarında dünyadan çıplak gözle görüldü. Çinli astronomlar bu gözlemleri o kadar detaylı not etmişlerdi ki, yörünge hesaplamaları bugün bile tutarlı. İllik haklıysa ve bu yıllar hiç yaşanmadıysa, Çinli astronomların gördüğü o kuyruklu yıldızlar neydi? Ya da daha önemlisi, Çinliler de mi Avrupa'nın bu büyük takvim oyununa dahil olmuşlardı? İllig'in bu soruya cevabı biraz sarsıcı.
Batı dünyasıyla temas kuran Cizvit misyonerleri, Çin tarihini Avrupa tarihine uydurmak için bu kayıtları sonradan manipüle ettiler. Ancak sadece kuyruklu yıldızlar değil, güneş tutulmaları da var. Milattan sonra 590 ile 920 yılları arasında gerçekleşen ve antik metinlerde yer alan güneş tutulmalarının modern astronomik hesaplamalarla tam olarak örtüşmesi, hayalet zaman hipotezini en çok köşeye sıkıştıran kanıt. Gökyüzü, takvimin aksine, masa başında değiştirilemez bir günlüğe sahipti. Orta Çağ'ın bir gerçeğini daha hatırlatmalıyım. O dönemde Avrupa'daki mülkiyet haklarının ve dini otoritenin %60'ından fazlasının sahte belgelerle yürütüldüğü tarihçiler tarafından biliniyor. Kilise, krallara ve soylulara geçmişten gelen haklar tanımak için sürekli yüzyıllar öncesine aitmiş gibi görünen bağış belgeleri üretiyordu. İllig'e göre bu devasa sahtecilik endüstrisi sadece mülkleri değil, zamanın kendisini de kurguladı. Şarman'ın yasaları, saray kayıtları ve soy ağaçları. Hepsi olmayan bir geçmişi meşrulaştırmak için yazılmış görkemli birer senaryoydu. Avrupa kendi içinde bir hayal dünyası kurmuş, hayalet imparatorlar yaratmış ve takvimini ileri sarmış olabilir. Ancak bu hipotezin önündeki en büyük engel, Avrupa'nın karanlığa gömüldüğü iddia edilen o dönemde Doğu'nun ışıl ışıl parlıyor olmasıydı. Eğer milattan sonra 614 ile 911 yılları arasını tarihten silerseniz, sadece Şarman'ı değil, İslam tarihinin en kritik dönemlerini de silmeniz gerekir. Hazret Muhammed'in yaşamı, 4 halife dönemi, Emevi ve Abbasi imparatorluklarının devasa genişlemesi, tam da bu hayalet zaman dilimine denk geliyor. İllig'in bu noktadaki iddiası daha da sarsıcı. Ona göre İslam dünyasının erken tarihi de Avrupa'daki bu yeniden kurgulama sürecinden nasibini aldı. Ancak burada bir mantık hatası beliriyor. Mezopotamya'da, Anadolu'nun güneydoğusunda ve Endülüs'te bu dönemden kalan binlerce somut kanıt var. Dönemin halifeleri tarafından bastırılan paralar, inşa edilen camiler ve en önemlisi Yunan klasiklerini Arapçaya çeviren kütüphaneler dolusu el yazması. Eğer bu yıllar yaşanmadıysa, İbn Sina'nın, El-Harezmi'nin ya da Bağdat'taki Beytülhikme'nin temellerini nereye koyacağız? İllig, bu medeniyetlerin tarihinin de şişirildiğini iddia etse de, doğudaki kesintisiz kayıt tutma geleneği, hayalet zaman hipotezinin en zayıf halkasını oluşturuyor. Bugün ana akım tarihçilerin %99'u bu hipotezi bir fantezi olarak görüyor. Sebebi ise sadece astronomi ya da İslam tarihi değil, ağaç halkaları gibi modern bilimsel yöntemler. Bilim insanları, antik yapılardaki ahşap kirişleri incelediklerinde, ağaç halkalarının oluşturduğu o doğal barkodu okuyabiliyorlar. Bu halkalar, iklim koşullarına göre her yıl bir iz bırakır. Ve dünyanın farklı yerlerindeki ağaç halkası dizilimleri, milattan sonra 600 ile 900 yılları arasında hiçbir kopukluk olmadığını, zamanın kesintisiz bir şekilde aktığını gösteriyor. Yani doğa, insanların aksine takvim üzerinde hile yapmıyor. Peki, eğer bu teori bilimsel olarak bu kadar zayıfsa neden hala konuşuyoruz? Neden binlerce insan hala yaşadığımız yıl yalan fikrine bu kadar sıkı tutunuyor? Çünkü hayalet zaman hipotezi bize bildiğimiz her şeyin ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatıyor. Tarih, kazananlar tarafından yazılan bir kurgu olabilir mi? Bugün ders kitaplarında okuduğumuz, mutlak doğru kabul ettiğimiz olayların ne kadarı birilerinin siyasi çıkarları için makyajlandı. Belki 300 yılımız çalınmadı. Ama belki de tarih, bize anlatılandan çok daha farklı aktı. İllig'in teorisi bize şunu fısıldıyor, sorgula. En temel gerçeğin olan zamanı bile sorgula. Bugün sadece bir tarih hipotezini değil, gerçeklik algımızın ne kadar kırılgan olabileceğini konuştuk. Eğer Heribert Illig haklıysa, şu an bu videoyu 2026'da değil, sanayi devriminin bile henüz başlamadığı, o karanlık ve gizemli 1729 yılında izliyorsunuz demektir. Belki Şarman hiç yaşamadı. Belki o görkemli katedraller aslında sandığımızdan çok daha genç. Ama asıl soru şu, eğer koskoca 300 yıl sadece birkaç güçlü adamın hırsı yüzünden tarihten silinebiliyorsa, bugün bize anlatılan gerçeklerin ne kadarı gerçekten yaşandı? Tarih, sadece geçmişin bir kaydı mıdır? Yoksa iktidarın elinde şekillenen bir oyun hamuru mu? Unutmayın, gerçek, bazen en iyi kurgudan bile daha sarsıcıdır. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı,
videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.